Bu video, Kariyer Ofisi, Emekli TV Emeklilik Danışma Merkezi ve Assos Arsa İşbirliği ile hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte Avrupa başta olmak üzere Türkiye'deki vatandaşlarımızı da çok düşündürecek, belki de üzecek olan bir haberi vereceğiz. Recep abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'ciğim. İyi yayınlar olsun. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu sıvılara bağlı olarak 1,5 milyon kişinin hasta olduğu iddia edildi. Evet, 1,5 milyon kişi. Recep abi detaylara geleceğiz. 1,5 milyon kişi de izninle en çok görülen hastalıkları saymak istiyorum, şikayetleri saymak istiyorum. Halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, inme, pıhtı atma yani felç geçirenler, tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, ciddi oranda unutkanlık. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hastalıklar geçmişte de vardı ancak hasta sayısında büyük bir patlama var. Biz bu hastalıklar yoktu demiyoruz. Recep abi, biraz sonra yine başka hastalıklar var. Bunları da anlatacağım ama şunu sormak istiyorum. Bu tabloya bakınca sen 30 yıl aşkın süredir gazetecilik yapıyorsun. Bu kadar yoğun hasta duydun mu, gördün mü? Fatih, görmedim. Pandemi döneminde Türkiye'de gerçekten güzel bir sağlık hizmeti verildi. Yoğun bakım servisleri kapasitelerinin birkaç katı oranında büyütüldü. Yani daha önce 3 birim yoğun bakım kapasitemiz varsa bu 5 birime 6 birime çıktı. Fatih, buna rağmen pandemi ortada yok. Ama Türkiye'de değerli izleyicilerimiz yoğun bakım servisleri dolu. Abi sadece Türkiye değil, şu anda Almanya'da da aynı durum söz konusu. Şimdi önceki günlerde, birkaç gün önce bir öğretmen arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir öğrencisinin lise döneminde öğrencisi olan 22 yaşında bir delikanlının cenazesine gittiğini söyledi. Delikanlı 22 yaşında, çalışıyor, işinde, gücünde, pıhtı atmış. Bunun sonucu olarak kalp krizi ve pıhtı sonucunda bu çocuk yoğun bakımda bir süre mücadele ediyor. Daha sonra hayatını kaybediyor. Fatih, bunlar normal değil. Pıhtı atması ileri yaşlarda çok yoğun kan seviyesi çok yoğun, hareketsizlik var. Böyle durumlarda görülebiliyor. Ya da geçmişte bir kalp rahatsızlığı, damar rahatsızlığı var. Bu durumlarda görülebiliyordu. Ama bu normal değil. Bahsettiğin yorgunluklar normal değil. Yani şimdi İngiltere'deki şirket, bu sıvıları üreten şirket kabul etti suçunu. Dedi ki, bizim aşıda kullandığımız dedi DNA'yı, virüs DNA'sını taklit eden bir maddeye karşı vücudun bağışıklık sistemi tepki veriyor ve bu maddenin etrafını vücudu korumak için pıhtıyla sarıyor. Pıhtı reaksiyonları oluşuyor dedi. Kalp rahatsızlıklarına neden oluyor. Bunu itiraf eden, kabul eden de AstraZeneca. Evet. O firma. Peki biz burada şimdi ne yaptık? Sevgili Şahin çiftinden, Türeci çiftinden. Ya benzer bir açıklamayı bekledik. Düğünde yoksunuz, bayramda yoksunuz. Yani Türkiye'nin yası oluyor yoksunuz, kutlaması oluyor yoksunuz. Ya Fatih, yüzlerce doktor, hekim tanıdığımız oldu. Yüzlerce şirketle de mesleğimiz boyunca çalıştık, hala da çalışıyoruz. Bunların bir kurumsal iletişim servisleri. Yani medyada kendileriyle ilgili çıkan haberleri görürler. Bu aşıyla ilgili yakınmaları görüp bir açıklama yapma gereği niye duymuyorlar? 24 saat mi çalışıyorlar? 24 saat uyuyorlar mı? Yoksa 24 saat vicdan azabı duyup bir şeylerden kaçıyorlar mı? Şimdi şu konuda sana destek olmak isterim abi, katkı sunmak isterim. Değerli izleyicilerimiz, biz Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi tanımayız. Kişisel hiçbir hukukumuz yoktur. Siz nasıl medyadan tanıyorsanız biz de aynı şekilde tanıyoruz. Ve şunu söylüyoruz ve soruyoruz. Kamuoyunda bu kadar hasta varken, bu sıvılara bağlı olarak bu kadar insan hasta olduğunu iddia ederken
Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi ve kendileri bu sıvıları piyasaya sürmeden önce her gün televizyonlara çıkıp gazetelere demeçler verip röportajlar verip benim sıvım şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye bu aşıcılar cirit atıyordu, toto oynuyordu. %90 koruyor, %95 koruyor diye. Şimdi biz şunu soruyoruz. Gazeteciler olarak biz hekimlere karşı bir ön yargımız yok. Asla bilime saygı duyuyoruz. Ve bir gazeteci olarak ben şunu soruyorum. Bu kadar kamuoyunda konuşulurken siz neredesiniz? İletişim yani BioNTech adlı Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketinin adı biliyorsunuz BioNTech. BioNTech'in kurumsal iletişim müdürlüğü yok mu? Var tabii ki. Bizim yayınlarımız sadece bizim Türkçe Haber ve Emekli TV'de yapmış olduğumuz yayınlarımızı minimum bugüne kadar 25 milyon kişi izledi. Bu yayınlardan sizlerin haberdar olmamanız mümkün değil. Şimdi yapılan şu. Fatih, sözünü keseceğim. Aşıların satıldığı pandemi döneminde stajyer muhabir arasa bunlar telefona çıkıyordu bu çift. Şimdi yoklar Fatih. 30 yıllık gazetecileri arıyor, bir beyanat vermiyorlar. Ya kardeşim, bir zaman ayırın 10 dakika. Hadi görüntülü olmasa da bir basın bülteni yayınlayın. Bizim aşımızın kusuru var ya da yok. Şu hastalıklara neden olabilir ya da olmayabilir. Ya hiç vicdan azabı da mı duymuyorsunuz? Bu 22 yaşında hayatını kaybeden gencecik insanların ölüm haberleri hiç yüreğinizi üzmüyor mu sizin Fatih? Böyle bir şey olur mu? Biz tekrar ediyorum ön yargıdayız. Ancak bakın değerli izleyicilerimiz. Kamuoyunda öyle bir şey var ki tövbe haşa sanki Allah'ın kelamı bu adamların yaptıkları hiç kimse ağzını açamıyor. Ağzını açan doktorların hepsini aforoz ettiler. Ya lisanslarını ya diplomalarını iptal ettiler. Sadece Almanya'da değil, Kanada'da, Amerika'da, dünyanın pek çok noktasında. Bakın BioNTech'in dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bir tanesi olan Pfizer. Bu Pfizer dediğimiz Amerika'nın gerçekten perde arkasındaki gizli güçlerinin yönettiği, dünyayı yöneten insanların sahibi olduğu bir ilaç şirketi. Yine aynı şekilde bakın bir bilgisayarcı, yazılımcı olan Bill Gates bu BioNTech'e, Uğur Şahin'in şirketine minimum 250 milyon dolar yardım yaptı. Şimdi bayram değil, seyran değil. 250 milyon dolar kim kime verir? Bir bilgisayarcının bir aşıyla ne işi olabilir? Yine değerli izleyicilerimiz şunun da altının çizilmesine fayda var. Hekimler bize kızıyorlar bu yayınlardan dolayı. Ben de hekimlerimize şunu söylüyorum. Diyorum ki saygıdeğer doktorlarımız, hekimlerimiz yaptığınız işe sonsuz saygı duyuyoruz. Sizin elinizde bu sıvıların gerçekten insan hayatına yararlı olduğunu gösteren ya da zararlı olduğunu gösteren bir test var mı? Yok. Değil mi? Size ne öğretildiyse mesela Avrupa İlaç Ajansı olan EMA'dan bir rapor geldi. Acil kullanım onayı verildi. Değil mi bu aşılara Profesör Doktor Uğur Şahin'in bu sıvılarına? Bunun dışında elinizde bir bilgi var mı? Mesela ben bir vatandaş olarak soruyorum size. Bu sıvılarla ilgili olarak siz hemen itiraz ediyorsunuz ya, bilimden yana değilsiniz diye bizi aforoz ediyorsunuz ya. Senin elinde bu sıvıların insan hayatına zarar verdiğini gösterecek, kanıtlayacak, yararını kanıtlayacak bir tane test var mı? Hadi bir tane test yap da göreyim. Sizin önünüze hangi evrak konulursa buna doğru diyorsunuz. Kusura bakmayın. Şu anda öyle bir tablonun içerisindeyiz ki Uğur Şahin ortada yok. Değil mi? Ne demek biliyor musunuz bu? Uğur Şahin ve Özlem Türeci defteri kapattı. Parayı kazandılar. Ceplerini doldurdular. Almanya'nın en zengin 50 şirketi arasına girdiler. Hatta dünyanın en zenginleri arasına girdiler. Şu anda İngiltere devletiyle bir anlaşma yaptılar. Londra'da bir kanser aşısı üzerinde çalışıyorlar. Koronavirüsle ilgili defter kapandı. Kalan sağlar bizim, gidenleri Allah rahmet eylesin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Sorumlu yok ortada bak. Sağlık Bakanı yok. Dönemin Başbakanı Merkel yok. Şu anda hani o pandemi döneminde doktorlar var diye böyle boy boy çıkıyorlardı hem Türkiye'de hem Almanya'da. İşte maske takın, onu takın, bunu takın. Tamam saygı duyuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ne diyorsa ona da saygı duyuyoruz. Kardeşim neredesiniz siz? Neredesiniz? Bu kadar insan bas bas bağırıyor. Bak 1,5 milyon hasta ve aile hekimlerine gidiyorlar bu insanlar. Bende bu yoktu diyor. Aile hekimleri tersliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insanlar hangi kapıyı çalacaklar? Fatih'ciğim, ülkemizde de onurlu doktorlar var. Bu pandemi döneminde de gerçekten muhalefet eden hekimlerimiz vardı. Geçen bir doktor arkadaşım haber yollamış.
Demiş ki bizim konuşamadıklarımızı ekranda konuşuyorlar. Allah demiş onlara güç kuvvet versin. Şimdi değerli izleyiciler, Amerika'da da aşı karşıtı birkaç doktor çıktı. Bu insanlar ilaç şirketleriyle medya şirketleri bir şekilde ilintili ya da reklam veriyorlar. Bu çok ünlü doktorlar bile aforoz edildi. Yani aşı karşıtı söylemde bulunan sağlık çalışanlarını da doğruyorlar açıkçası Fatih. Abi biz Gazetecileri de susturuyorlar. Ama başımıza ne gelirse gelsin biz konuşacağız Fatih. Biz kesinlikle tıbbi bir şey konuşmuyoruz. Biz sadece bu sürecin nasıl yönetildiğini anlatıyoruz. Biz hekim değiliz, doktor değiliz. Soruyoruz, bu kadar hasta varken neden çıkıp bir tek kişi konuşmuyor? Ne dönemin Sağlık Bakanı var, ne Başbakanı var, ne Cumhurbaşkanı var. Hiç kimse yok ortada. Bu iş bu kadar basit mi? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu diye soruyoruz. Bilim insanları tartışırlar. Ayrı bir şey. Ben gazetecilikte tartışırım ve bir gazeteci olarak soruyoruz. İkimiz de hayatını gazeteciliğe vermiş insanlar olarak soruyoruz. Bu sıvılarla ilgili olarak her şey dört dörtlük müydü? Ya İngiltere'deki şirket benim aşım yan etki yapıyor dedi. Zincirleme pıhtı reaksiyonu yapıyor dedi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hanımefendi. Ya bir çıkın, benim aşımın yan etkisi var ya da yok. İngilizler kadar duyarlı değil misiniz siz bu İngiliz şirket kadar? Çıktı adamlar açık açık dedi ya. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya bu sıvılara bağlı olarak tam 250 milyar euro, özür diliyorum, 250 milyar euro para kazandı. Vergi aldı çünkü. Dünyaya sattılar. Hala satıyorlar. Niye Londra'ya gittiler? İngiltere hükümeti anlaştı. Şimdi kanser aşısını satacaklar. Onlar da para kazanacaklar. Ben bu olaya sağlık açısından bakıyorum. Bir de ticaret açısından bakıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu paralar dünyanın dengesini bozan paralar. Size bir soru. Pandemi çıktığında televizyonlarda şöyle görüntüler görüyorduk. Sokaklarda düşen insanlar vardı değil mi? Yerlere yığılıyorlar falan. Dediler ki bu işte bunlardan oldu, bu virüsten oldu dediler. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Türkiye'de, dünyanın her yerinde. Beni izliyorsunuz, bizleri izliyorsunuz. Siz hiç bu sıvılara bağlı olarak yere düşen adam gördünüz mü? Korkuyu verdiler. İnsanlara bir kurtuluş reçetesi olarak da bu sıvıları sundular. İnsanlar koştu, sıraya girdiler, birbirini ezdiler, kavga ettiler. Neden? Psikolojik olarak güzel yönettiler. Korkuyu bas, ardından da sıvıyı ver. Ben böyle görüyorum. Yani büyük bir para topladılar. Her şey para işindeyse lanet olsun Fatih. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok, ancak bu bir senaryo mu? Soruyorum. Birileri senaryoyu yazdı, yeryüzündeki tüm insanları oyuncu olarak, figüran olarak oynattılar mı? Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Recep abi. Acaba bu evanjeliklerin bir oyunu mu Fatih? Ona geleceğiz. Bu evanjelikler dünyada 350 milyon evanjelik kalsın, kalanı kısırlaşsın, yok olsun diyor. Acaba bu ilaç, bu aşının arkasında bu tiyatro mu var? Bu bir katliam mı? Yani dünya nüfusunu bilerek ve isteyerek mi düşürmek için bu faaliyeti yürüttüler? Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.